Başlamak isterseniz hoş geldiniz. Müzisyen arkadaşları iç daireye belki alabiliriz. Neyse, müzisyen dinleyeceğim, o kadar fark etmedi. Çok böyle kısaca bir atölyenin amacından, neden bugün böyle bir şey yaptığımızdan ve ne yapacağımızdan bahsedeyim ama önce bir iki notum olacak. İlk 1 saat, 1,5 saat içinde biraz sohbet edeceğiz birbirimizi tanımak için. O sırada Türkçe ve Arapça çevirimiz var. But unfortunately we don't have English translation. So maybe you can help each other about that. Türkçe ve Arapça çevirimiz olacak. Kulaklıklarınız yoksa kimlik bırakarak alabilirsiniz kulaklıkları. Bu ilk 1 saatten sonra daha çok sahnede vakit geçireceğiz birlikte. Dolayısıyla çok fazla konuşmaya ihtiyacımız olmayacak. Çalarak birbirimizi tanımaya çalışacağız o sırada. Bu arada dinleyiciye açık bir etkinlik ama özel olarak müzisyenler için tasarlanmış bir atölye. Dinleyiciler istedikleri süre boyunca burada olabilirler, çıkıp girebilirler. Lütfen kendinizi bu konuda rahat hissedin. Bir böyle hani iç daire yapmaya çalıştık müzisyen arkadaşlarla ama belki biraz karıştı, çok da problem değil. Çok kısaca kendimden bahsedeyim, atölyenin amacından bahsedeyim ilk önce. Benim adım Evrim Hikmet Öğüt. Mimar Sinan Üniversitesi'nde çalışıyorum. Uzun zamandır müzik ve göç üzerine çalışıyorum. Bir müzikoloğum aslında. Daha önce İstanbul'daki Iraklı Hristiyan topluluğuyla çalışmıştım. Daha sonra son 1-1,5 yıldır İstanbul'daki Suriyeli müzisyenlerle görüşmeler yapmaya başladım. Tabii bu görüşmeleri yapmaya başladıktan sonra başta çok kişisel, çok doğal, belki naif bir biçimde tanıştığım müzisyenleri birbirleriyle tanıştırma ihtiyacı duymaya başladım. Yani işte bu insanlar birbirlerini tanısalar ne kadar güzel işler çıkar falan diye düşünüyordum. Ama tabii bütün bunların gerisinde, bütün bunların daha ötesinde daha doğrusu bu atölyenin ortaya çıkış fikri şöyle oluştu. Yani ben göçü tabii bir politik mesele olarak alıyorum ve ne yazık ki bizim aslında politika üretmekten epeyce aciz kaldığımız, bunun çok gerisinde kaldığımız bir politik mesele. Yani göç politikalarından bahsettiğimizde genellikle devletin ya da hükümetin göç politikasından bahsediyoruz ki bunun ne kadar efektif olduğu, ne kadar pragmatik olduğu falan çok tartışmalı. Bir yandan da böyle hani basında falan çok dönem dönem çok pompalanan, hatta bazen nefret söylemine varabilen bir ayrımcı dil var. Ama bütün bunların ötesinde bizim bir beraber yaşama kültürü oluşturmaya ihtiyacımız var ve bunu nasıl yaparız gibi bir soru var benim başından beri aklımda. Tabii bunu kendi durduğum yerden soruyorum ve müzik bu konuda nasıl işe yarar, nasıl iş görür filan, bunun üzerine düşünüyorum kendi yaptığım işlerle genellikle. Tabii Biennale'nin temasının iyi bir komşu olması da burada çok denk geldi. Daha önce birbirine komşu ülkelerde yaşayan insanlar bugün gerçekten artık komşuyuz. Yani aynı apartmanlarda, aynı sokaklarda, aynı mahallelerde yaşıyoruz. İstanbul'u birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak her karşılaştığımız sorunda birbirimizin gözünün içine hani böyle o sorunun kaynağıymış gibi bakmaktansa gerçekten birbirimizin gözüne bakabilir miyiz ve birlikte ortak meselelerimizi konuşabilir miyiz? Bu duruma gelebilir miyiz? Hakikaten komşu olabilir miyiz sorusuyla yola çıktı. Müzik bir ortak zemin olabilir. Çünkü hakikaten yemek kültürü gibi müzik kültüründe bir takım böyle ortak beğenilere, zevklere alan açan bir şey var, yönü var. Özellikle Türkiye'li ve Suriyeli halklar açısından bunu söylemek mümkün. Ama bunun ötesinde müzisyenler üzerinden düşünecek olursak bizler büyük ihtimalle İstanbul'da yaşayan müzisyenler olarak benzer sorunları birlikte yaşıyoruz. Bugün biraz bunları da konuşalım istedik. Dolayısıyla atölyeye her yerden göçmen müzisyenler ve uzun zamandır İstanbul'da yaşayan daha yerleşik diyebileceğimiz İstanbullu müzisyenler davetliler. Amacımız, niyetimiz biraz böyle buradan tanışıklıklar, sohbet, bir karşılaşma, belki daha kalıcı dostluklar, belki kalıcı müzikal fikirler çıkarmak ve müzikal olarak birbirimizi beslemek. Aynı zamanda bir dayanışma ağı kurabilir miyiz diye düşünüyoruz. Dayanışmalarından da kastettiğim şey böyle çok soyut bir şey değil. Ben bu araştırmayı yapmaya başladığımdan beri yani sürekli bana işte mesela bir sürü göçmen arkadaşım arıyorlar ve bir stüdyoya ihtiyaçları var ve bana soruyorlar. Ben de hemen dönüp kendi Türkiye'li arkadaşlarımı soruyorum. Ümit arıyorum ve diyor ki bir stüdyo lazım bize. Nereden buluruz? Veya işte daha önce beraber çalıştığım Iraklı arkadaşlar arıyorlar. İşte abla bize bir kemancı lazım diyorlar ve ben onları bir Suriyeli müzisyenle, kemancıyla tanıştırıyorum. Çünkü benzer bir müzik yapıyorlar filan. Yani aslında müzisyenlerin hayatı tamamen bu sosyal ağlar üzerinden işliyor. Yani Türkiye'de de bu böyle. Ama tabii göçmen müzisyenler genellikle bu sosyal ağlardan mahrumlar. Yani ancak daha çok kendi aralarında bir ilişkilenme biçimleri var. Halbuki bunu aşabilirsek eğer, yani bu sınırı aradan kaldırabilirsek
hepimizin gündelik hayatını sürdürebilmesi için, bir müzisyen olarak sürdürebilmesi için gerekli olan o sosyal ve mesleki ağları kurma imkanımız olabilir. Burası yine bunun için bir başlangıç olabilir. Burning like embers for 10
وتصير المافيا مسموعة شارع الاسكندري لكن الهم نحن طويت الغرام شلنا الهموم عملوا مسافة وصلنا لكل صباح ما وصلنا kendim giydim elime. Ben melanet hırkasını kendim giydim elime. Namus şişesini taşa çaldım girmedim. Namus şişesini taşa çaldım girmedim. Haydar haydar taşa çaldım girmedim. عمرك قلبي طريقة أهرب منها من الحياة لا مرافق كل الأمور طب ليش كل واحد فينا ماشي في طريق الغلط عيش في طريق الصح كلنا بصمنا الأرض ماشي بنعوز نسكن إذا بالأهل نشوف إلينا مثل بعض بنكسب الشكل المال فوق الصف بيجينا مكتوب فقط نتذكر نتأمل نزل من قلبك نعمر في الفجر العقل والبلد صوتي تتجدد يوم عليك يوم عليك يوم عليك إيديا بصي صد الوقت خلاص بقيت نسية وحياة مصاري ويلي بحرام اليوم أولي ليش صاير هيك سبب مصاري فكر يومي ما حد يستعمل هواي البطل من كنت وكي مفقود وضايع أفكار معروضة على شاشة النار ولا مش مرتاح Sofo
şimdi aksanımda yarınım bu bilen acibelimi Toplam alek tek 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 bu tek tek alek yok Bana mümkün tahtırmam Fırlatan menekşi bum 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 Gökyüzüne seyredelim alemi Yap çıkarım gökyüzüne